Merhaba. Bu videoda benim için çok önemli olan 30 yaşına gelene kadar öğrendiğim hatalardan bahsedeceğim. En önemli 10 tanesinden bahsetmek istiyorum. Bu videoyu çekmemin amacı tamamen kendimde değiştirdiğim, özellikle değiştirdiğimde farkını gördüğüm hatalardan bahsetmek. Çünkü bence hala yaptığım hatalar var. Öğrendiğim ve değiştirmeye çalıştım ama özellikle 30 yaşına kadar bunları fark ettiğim ve sonrasında değiştirdiğim hatalarımdan bahsedeceğim ve bunlar çok etkili olan şeyler. Tabii ki benim için önemli olan nokta burada. Öncelikle en önemli ve benim için en önemli şeylerden hayır demeyi öğrendikten sonra hayatım çok değişti. Ay yok canım o kırılmasın, bu kırılmasın, sen kırılma, başkası kırılmasın diye yaptığım bütün davranışların sonucu hep bana zarar verdi. Bunu fark ettikten sonra, değiştirdikten sonra da en büyük yararı ben gördüm. Bu yüzden birinci olarak kesinlikle hayır diyememek diyorum. Hayır demeyi öğrendikten sonra benim hayatım çok fazla değişti ve bunu 30 yaşında değiştirdim. 2. En önemli şeylerden biri de bu. Kendi değerini bilmemek. Arkadaşlar, ben profesör ya da işte ne bileyim psikoloji uzmanı ya da herhangi bir şey uzmanı değilim. Ama şunu öğrendiysem, eğer bir insan kendi değerini bilmezse hiç kimsenin değerini bilemez. Herkese kötü davranır. Bilinçli ya da bilinçsizce başkalarına kötü davranırız. Ve hayatımıza da özellikle kötü davranan insanları çekeriz. Ben bunun örneğini bizzat yaşadım. Kendimi değersiz hissettiğim zamanlarda hep bana zarar verecek insanlarla karşılaştım ve bunu evet sen değersizsin, değersizsin diye davranan ve bunu daha çok hissettiren insanlar oldu hayatımda hep. Ve bu insanlar hayatımdan çıktığında ben çok daha mutlu birine dönüştüm. Demiyorum ki o insanlar değersizdir. Hayır, her insan bence değerlidir. Ama kendi değerinizi bildiğiniz zaman daha bir böyle bir nasıl söyleyeyim? Daha önemli oluyorsunuz kendiniz içinde ve insanlar bunu fark ediyorlar. Kendini değer vermeyen insanlar bence kendini de sevmeyen, aslında kendini sevgiye layık görmeyen insanlar oluyor. Kendimizi sevgiye de layık görmediğimiz zaman hep yanlış insanlarla karşılaşıyoruz ki bence işin en kötü kısmı da bu. Hayatınızda hep size zarar veren, size kötü davranan insanlarla karşılaşıyorsunuz ve onların bile sevgisine layık görmüyorsunuz kendinizi. Çok acı. 3 numara. Bu benim için çok önemli çünkü bir ortama girdiğimde ya da bir şey olduğunda biriyle karşılaştığımda ben bu insanın yanında rahatsız hissediyorum. Ya da işte bir ortama giriyorum. Daha ilk günden oranın size ait bir yer olmadığını hissediyorsunuz gibi böyle küçük bir his. Orada burası doğru değil hissi. Bu ilişkilerde de oluyor, arkadaşlıklarda da oluyor. Bunu hissettiğim zaman oradan uzaklaşmıyordum eskiden. Deniyordum, belki öyledir, ben yanlış hissediyorumdur. Arkadaşlar kendi kendinize bunu yapmayın. Ben yaptım, siz yapmayın. Çünkü orası eğer size göre doğru hissettirmiyorsa doğru değildir. Kendime bunu öğrettim. Ve şu an bana doğru gelmeyen hiçbir yerde, hiçbir şekilde, hiçbir arkadaşlıkta durmuyorum. O masaya dahi oturmuyorum. İnanır mısınız? Daha mutlu birine dönüştüm. 4 numara kariyer. 20'li yaşlarda kariyerimi çok önemsediğimi fark ettim. Çok böyle hırslı, çok çıldırılacak derecede ona takıntılı olarak işte çok başarılı olacağım, çok olacak, evet olacak. Hırsla, azimle ona yaklaşıyorum. Evet bu çok güzel bir şey. Kabul ediyorum. Hırslı olmak, azimli olmak bir yere kadar. Ama terapistimin de bana söylediği çok güzel bir şey var. Sen kariyerin değilsin. O bir illüzyon. Hiç kimse top noktada olmak zorunda değil. Ayrıca orada olan insanların ne bedeller ödediğini bilmiyoruz. Orada olabilmek için ya da yüksek bir yerde olabilmek için o bedeli ödeyebilecek konumda da olmayabiliriz. Aslında bunu kabul etmek çok da önemli bir şey benim için. Çünkü kariyer o kadar önemli bir şey değil arkadaşlar. Benim için önemli değil. Yani bir yerde yükselmek zorunda değilsiniz. O yalanın içerisinde olmak istememe kararı benim için çok büyük bir karardı. 30 yaşından önce en büyük hatalarımdan birinin o kararı daha önce vermemek olduğunu düşünüyorum. İsmimin önüne herhangi bir şey, profesör vesaire gibi bir şey anılmadan sadece ben olmak istediğime karar verdim. Ve bu benim değiştirdiğim en önemli şeylerden biriydi bence. Hırsla azim karıştırılmamalı. Evet bir şey istiyorsak ve onu doğru hissediyorsak onun önünde koşturmak ya da onun peşinde koşmak bence çok tabii ki güzel bir şey. Bunun için çalışmak, bunun için
çabalamak çok önemli, çok da değerli. Ama bunu hırsa dönüştürmemek, başkalarıyla yarışa dönüştürmemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başkalarıyla yarıştığınızda kimse kimsenin yaşadığı şeyi yaşamıyor. Aynı şekilde ve aynı konumda değil. Bu yüzden ben bu yarışın da çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Azim olabilir ama hırs biraz tehlikeli değil mi gerçekten sizce de? 5. Bu benim için önemli, evet. Çünkü ben 30'dan önce çok fazla geç kalmış hissediyordum hayata. Düşünsenize, sürekli bir şeylere geç kalmış hissediyorsunuz. Bütün arkadaşlarım belli kariyerlere sahip oldular, evlendiler, çocukları oldular falan. Ben yani böyle kaldım. Öyle düşünüyordum. Yani ben ne yapacağım? Hep her şeye geç kaldım. Kariyer kuramadım, şunu yapamadım, işte işe giremedim, okulu bitiremedim falan gibi bir sürü endişem olmuştu. Bence bu hissin kendisi tamamen bir vakit kaybı. Çünkü kimse hiçbir şey için hiçbir zaman geç kalamaz. Çünkü hayatta geç kalmak diye bir şey yok. Ben hayatın kendisine geç kalmak diye bir şeyin de olduğuna inanmıyorum. Çünkü hayat zaten burada. Ben doğduğum andan itibaren zaten hayatın içindeyim. Neden hayata geç kalayım ki? Bir şeyleri değiştirmek istiyorsam evet, değiştirebilirim. Ama bir şey için geç kalmış olarak hissetmek beni en çok durduran hislerden biriydi. 6. Başkalarının ne dediğini çok fazla önemsiyoruz. Özellikle Türkiye'de bence bu hepimizin problemi. İşte komşum ne der, eltim ne der, halam ne der falan gibi. Bana ne? Bana ne yani, gerçekten bana ne? Onlar ne derse desin. Ben kendi hayatımı, kendi kurallarımı ya da kendi isteklerime göre yaşayamayacaksam bu hayatın hiçbir anlamı yok. Bu benim için böyle tabii ki. Biraz sert girişmiş olabilirim arkadaşlar ama bu konuyu çok ciddiye alıyorum ben. Çünkü o kişi bu zihnin içinde değil, burada değil. Yani o kişi ne düşünürse düşünsün. Beni seven insan zaten yanımda, arkadaşım olarak benim yanımda durur, kalır. Başkalarının ne düşündüğünü önemseyerek vakit kaybeden biz oluyoruz. Yani burada en çok kendime kızdığım nokta da bu oldu. Bana ne onun ne düşündüğünden? Ya o kişi benim onu düşündüğüm kadar düşünmüyor ki. Umurunda değil. Kimse kimsenin umurunda değil. Ya evet arkadaşlar, çok acımasızca gelebilir. Ama o kadar rahatlatıcı bir şey ki aynı zamanda. Kimse kimseyi gerçekten düşünmüyor. Biz birbirimizi umursamıyoruz aslında. Hepimiz kendimizi umursuyoruz. Böyle düşündüğüm zaman çok rahatlıyorum. Bu biraz özgürleştirici de bir şey, öyle değil mi? 7. Kilolu bir insan olarak şunu da söyleyebilirim. 30 yaşından sonra sporu hayatıma alışkanlık olarak edindim. Kolay olmadı tabii ki. Çünkü bazı alışkanlıkları 30 yaşından sonra başlamak kolay olmuyor. Ama yapabilirsiniz. Yani hayatta hiçbir zaman geç kalmış değiliz, öyle değil mi? 5 dakika, 10 dakika, yani günlük birkaç dakikanızı bile alacak egzersizler hayatınızı değiştiriyor. Ve benim hayatımı değiştirdi. Kilo vermek önemli değil. Ben kendimi çok daha sağlıklı, çok daha dinç ve çok daha iyi hissediyorum. 30 yaşından önce mutlaka alışkanlık edinilmesi gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Benim hatalarımdan biri de buydu. 8. Ön yargılı olmak. Bence burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Hepimiz çok ön yargılıyız. Birbirimize çok ön yargılı davranıyoruz ama size acımasızca bir şey söylemek istiyorum. Biz kendimize çok ön yargılıyız arkadaşlar. Ön yargı aslında kötü bir şey değil. Yani bununla ilgili çok fazla spesifik şeyler de olabilir, tartışmalar da olabilir ama ön yargı bizim hayatımızı kurtardığını düşünüyorum ben. Ki evrimsel olarak öyle olduğu söyleniyor. Tanımadığınız kişiye ön yargılı davranmanız çok doğal. Yabancı birine karşı ön yargılı olarak davranmanız, yaklaşmanız çok doğal. Bu sizin hayatınızı kurtarır. Bu bir hayatta kalma mekanizması öncelikle. Ama geçmişinizle size kötü bir şey yapmış birini baz alarak bir başkasına ön yargılı davranmak, burada hata yapabilirsiniz. Ben bu konuda daha az ön yargılı olmaya çalışmaya başladım. Burada benim insanlara karşı olan bakış açım çok değişti. Mesela siz olumsuz düşünen biriyseniz karşı tarafı da olumsuz görmeye meyilli olmaya başlıyorsunuz. Ama olumlu ve iyi düşündüğünüzde karşı tarafın iyi yönlerini görmeye başlıyorsunuz. Çok ilginç bir mekanizma. Yani nasıl bakarsak öyle görüyoruz. O yüzden o ön yargıyı ortadan kaldırdığımızda daha yargısız, daha saf bir şekilde o insanı anlamaya çalışabiliriz sorular sorarak. Ama biz sorulardan sormaktan önce o insanın yaptığı küçücük bir hareketten ön yargılı oluyoruz ve şunu söyleyebiliyoruz. Evet, bu insan seri katil. Kabul ediyorum. Bazı konularda ön yargılı olmakta haklısınız. Biri size zarar verme niyetiyle yaklaşıyorsa ve kötü hissediyorsanız orada uzak durabilirsiniz. Ama size karşı kötü niyetli değil ve siz ona hala ön yargılıysanız benim burada size bir tavsiyem var.
Kendinize bir dönüp bakın. Kendinize karşı bir önyargınız olabilir. 9. Bence bu gençlerin de problemi, benim de 20'li yaşlardaki en büyük problemlerimden biriydi. Sağlığımızı önemsemiyoruz 20'li yaşlarımızdayken. Önemsiyorsak da ailelerimiz tarafından hani önemsendiği kadar önemsiyoruz. Ama 20'li yaşlarda yok işte önümüz açık, bağrımız açık gezeriz. Annelerimiz bize hep şey der yani önün açık, bağrın açık gezmesin, çocuğum üşüteceksin falan diye. Ya arkadaşlar bu konuda ben ailelerimize biraz katılıyorum. Belli bir yaştan sonra daha çok hastalanabiliyorsunuz ve bedeniniz size daha çok tepki veriyor, ağrıyor vesaire. Genç yaşlarda böyle 20'li yaşlarda bence sağlığımıza önem vermeye başlayıp doktor kontrollerine gitmeye başlayabiliriz. Sağlıklı da olsanız bence doktora gidebilirsiniz. Bu benim sadece kişisel bir önerim. Bence genç yaşlardayken her şeyin önlemini alabiliriz. Birçok hastalığın önüne geçebiliriz. Böyle düşünüyorum ben. Yani ben bunun hiperaktiviteyle alakası olduğunu biliyorum. Ama özellikle sadece benim için değil birçok arkadaşımın da problemi biz sürekli bir şeyleri erteliyoruz. Ya işte bugün onu alacağım da yarın yaparım. Ay işte şunu yapacağım da bugün yaparım, yarın yaparım gibi. Yarın yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bugün yapmam lazım. Ve bu benim hala üzerinde çalıştığım bir nokta. Hiperaktivitesi olmayan arkadaşlarım bu konuda benim kadar zorluk çekmeyebilirler. Ya da hiperaktivitesi olan arkadaşlarım benim daha çok zorluk çekiyor olabilirler. Zor bir durum. Düzeltilebilir mi? Evet, bugünden başlayarak mesela. Çözümünü kendimce hala tam olarak bulamadım. Hala bir şeyleri erteliyorum. Ama öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyorum. Bakalım. Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bitti.